So much for having me here today, and for allowing me to share this information and for taking time out of your busy lives to be here with me. Well, let's see here. Evet, I'm I'm gonna gonna just, translate. okay. Hepinizi burada görmekten çok mutluyum. Umarım keyifli bir eğitim geçer. Yeah, It we can is start whenever you want. okay. It's always my pleasure to have the opportunity to speak about movement because it is a worldwide issue that we face, not just one country, but all countries. Hareket hakkında konuşmayı seviyorum çünkü bu dünya genelinde konuşulan bir konu. Bütün ülkelerde genel olarak herkesin bilgi sahibi olması gereken. So I'm going to share my screen here for a moment and get us started. Are you able to see that? Yes. Okay, perfect. So the focus of what I'd like to speak about today is finding the right puzzle, a piece of the puzzle, or finding the cause of why somebody's in pain, not just treating the source. Daha çok bugün anlatıp odaklanmak istediğim konu ağrıyı kişilerin neden hissettiğini bir puzzle üzerinde asıl sebepleri bularak yerleştirmek. And the foundation of this concept was really something that I learned by first taking a course with functional movement systems. Bu daha çok fonksiyonel hareket sistemi FMS kursunun temellerine dayanmış bir eğitim modeli. I was an attendee at a course, and all of a sudden, this world of looking at movement slightly differently entered my world. And honestly, since then, I haven't looked backwards. Daha çok bu sistemi hayatıma kattığımdan beri hareketlere bakış açım biraz değişti ve genişledi. Artık farklı şekillerde yorumlayabiliyorum. It's made me a more effective clinician. It's made me better at changing outcomes. And I feel good at the end of the day because I go home knowing I helped people. Bu konseptle birlikte bakış açım değişti ve genişledi. Artık insanların ağrılarına daha farklı bir bakış açısıyla ve daha yararlı olabileceğim bir şekilde bakabiliyorum ve eve gittiğimde onlara yardım edebilmiş olmak beni daha mutlu hissettiriyor. If you're not familiar with functional movement systems, this is just a quick overview. We have what we believe are solutions for screening, assessing, and testing movement. FMS'e biraz yabancıysanız eğer ufak bir quick look yapalım, hemen bir bakış yapalım. Nasıl değerlendiriyoruz, monitörize ediyoruz ve test ediyoruz. The functional movement screen is not diagnostic. It just helps us understand how an individual's moving so we can make good decisions for the programming. Daha çok FMS kullanma amacımız kişilerin günlük hayatta nasıl hareket ettiklerini anlayabilmek ve bunu programlamak için kullanabilmek, program yazabilmek için. This is primarily used by fitness trainers, strength and conditioning, and also in healthcare as discharge criteria. Daha çok kullananlar bunu sağlıkçılar, personal trainerler, fitness antrenörleri. And then we have our selective functional movement assessment, the SFMA, and this is our healthcare model, which is diagnostic in nature. Ve bakmamız gereken diğer bir konsept SFMA. Bu da Selective Functional Movement Assessment. Daha çok ağrıları ve daha başka problemleri diagnoz etmek için kullandığımız bir konsept. This is particularly going to help us understand why somebody has pain, what's causing that pain versus us just treating the source of the pain. Daha çok bu konseptin bize kattığı şey özellikle ağrının kaynağını anlamak, ağrının neden oluştuğunu anlamak. Yani ağrıyı düzeltmekten ziyade bunları diagnoz etmek. And then on a performance side, we have our fundamental capacity screen, which is more going to test now into performance, how they're able to tolerate load under stress. Yine yaptığımız bazı testleri performansa ve verimliliğe dönüştürmek adına Fundamental Capacity Screen'i kullanıyoruz. Temelde olan yetenekleri anlayıp bunları verimli bir şekilde kullanabilmeleri için sporcuların. So at Functional Movement Systems, we strive to have a systematic metric for both testing, screening, and assessing. Yine FMS'te yani test etme, değerlendirme ve görüntülemeye dayalı aynı şekilde SFMA ve FMS'le birlikte. And why is this important? Neden önemli? These are statistics from the World Health Organization. 1.71 billion musculoskeletal conditions worldwide. Yine burada gördüğünüz şekilde neden önemli olduğunu belirtiyor. Dünyada istatistik kurumlarına göre yapılan sonuçlarda 1.71 milyar insanda
müsküloskeletal durumlar yaşanıyor. These numbers are of July of 2022, and I can only anticipate have risen. They just have not released new data yet. Yani 2022'de yapılan bir çalışma ve daha yeni yayınlanmış. 568 million are low back pain cases. Yine 568 milyon bel ağrısı vakası var. And just think for a moment, these are the people that reported pain. How many people do you know just normalize pain saying, oh, my back hurts, but it's okay, it's normal? Yine bunlar bizim gördüklerimiz, bildiklerimiz ve bize ağrıyla gelenler. Bir de sizin düşünsenize bel ağrısı olup bunu kabul etmek, yani daha doğrusu bunu dile getirmeyip benim normal diyenler de var bunların dışında. This is a worldwide problem. Bu dünya genelinde yaşanan bir problem. Just thought this was another interesting data point that this is in 160 countries is musculoskeletal conditions are the leading contributor to disability. Yine 160 ülkeden bahsediyor. Bel ağrısıyla birlikte disability, yani bir özür bir sakatlık durumu yaşanıyor. We need to start affecting change as fitness and healthcare professionals to how people are moving so that we can help them continue through life without encountering these musculoskeletal conditions. Biz sağlıkçılar ve sporcular olarak, yani sağlık ve spor sektöründe yer alan profesyoneller olarak bu kadar bel ağrısından ya da harekette zorluk yaşayan insanlara normal hayatına dönmelerine ve ağrılarının azalmalarına yardımcı olmak zorundayız. No, it does need to be multifactorial. It's not just movement. It needs to include nutrition, hydration, sleep, but movement is a huge part of this. Yine burada hayat kalitelerini yükseltmek adına en önemli şeylerden birisi hareket. Bunun içine uyku düzeni, beslenme hepsi giriyor ama en büyük yeri movement, hareket kaplıyor. Most individuals are not sitting, laying down all day. They're moving through life. Sonuç olarak çoğu insan bütün gün oturmuyor. Hayatları boyunca sürekli bir hareket içindeler. So in my clinical practice, I use movement to help guide my interventions. Yine benim klinikte kullandığım ve avantajını gördüğüm teknikler hareket paternlerini düzeltmeye dayanıyor. I mentioned functional movement systems, and I am the director of education at Functional Movement Systems, but I also still maintain a clinical practice. Daha çok functional movement system, fonksiyonel hareket sistemlerinde bir doktor olarak çalışıyorum. Ve bunları da klinik olarak pratik ediyorum. And often I see my patients, my clients who come in who have had low back pain, and they tell me that all they've ever had treated was their low back. Sırt ağrısıyla gelenler genelde bana söyledikleri şey bel ağrıları. Yani sırt ve bel ağrılarından daha yoğun olanı bel ağrıları. And this is very common when somebody complains of low back, that we just focus on the area or complaint of pain. Baktığımız zaman ağrı bölgeleri genellikle aynı yerlerde, belirli yerlerde oluyor. The moment I took my SFMA course or my FMS course, I started to realize that the low back generally hurts because something else isn't moving correctly. Hmm, Benim gördüğüm klinik vakalarda, yani FMS'de de SFMA'de de bel ağrısı çok yaygın. Çünkü orada doğru çalışmayan, doğru gitmeyen bir şeyler var. I went from being focused on where they experienced pain to becoming focused to how are they moving as a human being through life. İstediğim şey kişilerden ağrının nasıl ortaya çıktı, hareketle mi ya da hangi hareketle, bu hayatları boyunca yaptıkları hareketlerin hangilerinin ağrıyla ilişkilendirildiğine dikkat etmelerini istiyorum. I adopted a standard operating procedure into my practice. Şimdi size hangi klinikte uyguladığım standart prosedürümü göstereceğim. I no longer guess. I follow the same process with every person who walks through my door, no matter their age, no matter their sex, no matter what I think might be wrong with them. Bana gelen her hastaya yaşına, cinsiyetine bakmadan hepsine ilk başta aynı prosedürü uyguluyorum. Standard operating procedures help eliminate avoidable mistakes.
Bu da kaçınmam gereken hataları benim için önlüyor. If you have not read the book Checklist Manifesto by Atul Gawande, I highly recommend it. Eğer siz de böyle bir şey düşünürseniz de tavsiye ederim. It draws or highlights that sometimes we become such experts that we overlook the simple steps. Genelde çok büyük gelişmelere odaklanıp büyük farklılıklara odaklanıp küçük adımları unutabiliyoruz. Gözümüzden kaçabiliyor. And by going back and not allowing my professional bias to guide me to an area of treatment, but adopting a standard operating procedure, I become that much more effective at helping people. Kendi prosedürümde daha detaylı ve daha küçük yerlere odaklandığım zaman insanlara daha fazla yardım edebileceğimi anlayabildim. This is my standard operating procedure that I use with every individual who comes into my facility. Benden randevu alıp kliniğime gelen herkese uyguladığım ve kimseyi değiştirmediğim standart prosedürüm bu şekilde. Their medical history is very important, especially previous injury history. Daha çok sakatlanma geçmişini de dikkate alıyorum. Medications they might be taking have a chemical effect on their system that might be altering how they move. Hareketlerinde bir değişiklik olmasına sebep olan bir ilaç kullanım tarihi de var mı? Bunu dikkat ediyorum. Sleep quality, quantity, the position they sleep is very important for recovery, but for the brain as well as the body, and gives us a lot of information because they're spending probably 8 hours in that position. Yine uyku kalitesi, uyku süresi, uyku pozisyonları fazlasıyla etkili kişinin hareketlerinde ve bu hayatını da etkiliyor. Nutrition has never been more important than it is right now because of all the additives that we're adding to our food. Yine beslenme şekli de çok önemli. Gün içerisindeki yemeklerin değiştirmesi, beslenme şeklini değiştirmesini de sorguluyor. Non-nutritional foods are easier to access and they're generally less expensive. Yani bu ek gıdalar, ek besinler ulaşılması çok kolay ve biraz daha ucuzlar. I think it's important when somebody comes in with complaints of pain that I do a neurological screen as well as special testing for the region that their complaints are in. Yine bir ağrıdan yakınarak gelen ve semptom gösteren bir hastama nörolojik olarak testler yapıyorum. Bunlar da değerlendirmemde önemli. This is to help me rule in if there's a medical condition that I need to be aware of that might require a referral out to a specialist. Eğer göndermem gereken bir nörolog varsa kişinin nörolojik problemlerinin olup olmadığını değerlendirmek benim açımdan önemli. But a large portion of my initial assessment is movement based by using the SFMA as my movement assessment. Ama değerlendirmemin büyük bir kısmını oluşturan kısım hareket değerlendirmesi. Bunu da SFMA ile yapıyorum. The recipe of all of these in my standard operating procedure help me identify and treat the human being in front of me, not their diagnosis. Buradaki reçetede benim aslında kişiyi diyagnozdan çok tedaviye yönelik bu So prosedür. today I would like to share with you three of my patients, all low back pain cases, because those numbers are so high. I thought it would be interesting to focus on low back pain. Burada benim 3 tane bel ağrısına odaklandığım makamı görüyorsunuz. Üçünde de farklı durumlar söz konusu. So my first patient is Eric, who's a 44-year-old male. İlk hastam Erik, 44 yaşında bir erkek. I saw him for the first time 10 days ago. İlk defa 10 gün önce gördüm kendisini. His main symptoms was history of low back pain for the last 7 years with sporadic intensity. Yine kendisinin temel problemi bel ağrısı ve son 7 yıldır bunu çekiyor. His most recent acute episode was in October when he was foam rolling, and it has not gone away since. Son dinlediğimde de kendisine foam roller'lıyordu kendisi Kasım 2023'te ve
sol kalçasında bir spazm hissetti. His MRI findings that he had 10 days ago, honestly, is no different than his MRI from 2021. So there was no progressive degenerative change. Yine gönderdiğimde 10 gün öncesine kadar 7 yıldır Oktober'dan beri, yani Kasım'dan beri gönderdiğimden beri son 10 güne kadar herhangi bir değişiklik MR'ında görünmüyordu, görüntülemelerinde. He's a very active individual. He golfs 2 to 3 times a week, full rounds, and he does strength training workouts 1 to 2 weeks, as well as does walking each day. Aslında hasta oldukça aktif de bir hasta. Haftanın 3 günü kendi fitness'ını, spor aktivitelerini yapıyor. Bunun yanında her gün yürüyüşünü yapıyor. We look at information about Eric. You can see there's nothing extremely a warning to me on this of what might be contributing to his pain. Burada da Eric'in diğer değerlendirmelerini görüyorsunuz. Ağrısına etkisi ve katkısı olabilecek şeyleri. He has no reported medical history. No, his diet is gluten-free at the current moment. No neurological or special testing. Kendisinin normalde geçmişte travmatik bir yaralanma, medikal hikayesi yok. Nörolojik bir semptomu yok. Bunun yanında daha önce yaralanmamış, kırıkları yok. So based on this initial conversation with him, I was very curious what I was going to find with his movement assessment. O yüzden ben ilk baktığımda bu kişinin hareket analizinde neyle karşılaşacağımı çok merak ediyordum. Some previous interventions that he had tried was chiropractic care, which always provided temporary relief, but nothing long term. Bundan önceki tedavilerinde, yani bundan önceki girişimlerde chiropractic uygulamalarına gitmiş Eric ve bunda rahatlama sağlamış, geçici bir rahatlama hissettiğini söylemiş. They focused on the spine from the cervical to the lumbar. Bu chiropractic'te lumbal omurgaya ve servikal omurgaya odaklanmışlar. Eric also had one steroid injection to the spine, which provided again short-term relief, but the pain returned 7 weeks later. Yine başka bir tedavi yöntemi olarak Eric steroid enjeksiyonu denemiş. Bu da kısa dönemde kendisini rahatlatmış, fakat 7 hafta sonrasında tekrar ağrı ortaya çıkmış. Overall, Eric's disclosed to me he's constantly thinking about his low back and trying to avoid hurting it more. Kendisine geldiği zaman da Eric sürekli bel ağrısı hakkında düşünüp bel ağrısını geçip geçemeyeceğine kafa yorup ve aynı zamanda da daha da kötü gitmesinden de korkuyor. When I did the selective functional movement assessment, or the SFMA, on Eric, these were restrictions that I found from a mobility standpoint. İlk başta mobilite hareketlerindeki kısıtlamalarına bakıyor SFMA'de. We had some cervical mobility, C1, C2 with right rotation, bilateral thorax, extension rotation, as well as flexion, and then findings into the hip and the ankles. Mobilitelerin kısıtlanmalarına baktığı zaman boyunda C1, C2 seviyesinde rotasyonda kısıtlılık. Yine toraksta, spine'da rotasyon ve ekstansiyonda, omurga fleksiyonunda, kalça ekstansiyon, fleksiyon ve eksternal rotasyonda, aynı zamanda sol ayak bileği, dorsifleksiyon, plantar fleksiyon ve eversiyonunda kısıtlılıklar buluyor. These aren't unexpected findings with a person who's been experiencing low back pain. Bunlar benim için, bunlar bel ağrısı çeken bir insan için beklenmedik kısıtlılıklar. So what, out of these findings, should I treat first? İlk olarak hangi kısmı tedavi ederek başlamalıyım? Well, I'd like to explain to you how I explain this to my patients. Şimdi ben bunu hastama nasıl açıklıyorsam size de açıklamak istiyorum. I use the joint by joint approach that was coined by Mike Boyle and Gray Cook. Bu Mark Boyle ile Greg Cook eklem yaklaşımı. There are certain joints in your system that anatomically are meant to move in great ranges of motion. Anatomik olarak bu gördüğünüz eklemlerin bir hareket açıklık açıları var. We'll refer to those as our mobile joints.
Gördüğünüz bütün bu eklemler mobil eklemler. And if you think through this, the joints that move in great ranges in multiple planes, your shoulder in your upper body, your hip in your lower body. Gördüğünüz eklemlerde üst ekstremitelerden omuz eklemleri ve alt ekstremitelerde gördüğünüz kalça eklemlerinin çok büyük hareket açıları var, mobilite açıları var. Your wrist in the upper body, your ankle in the lower body. Yine el bileği ve ayak bileği açıları var. Your thoracic spine and your upper cervical spine. Torasik omurganız ve üst servikal bölgeniz. The pathoanatomical joint is why we know these are mobile. They are meant to move in great ranges. Bunlar neden çok yüksek derecelerde hareket edebiliyor? And then we have segments we'll refer to as our stable segments. Gördüğümüz diğer eklemlerde stabil eklemler. And these segments do move in 3 planes of motion, but predominantly move in one. Gördüğümüz bu mavideki eklemlerde sadece 3 hareket ekseninde hareket edebiliyor ama daha çok bir hareket ekseninde hareket ediyorlar. Your elbow primarily bends and extends. Dirsek daha çok bükülme ve açılma hareketi yapıyor. Your knee is very much like your elbow in the lower body. Dizlerimiz de aynı üst bölgemizdeki dirseğimizin yaptığı görev gibi hareket ediyor. The lumbar spine, the bones are very big. That's not meant to move in great ranges. Lumbar omurganın çok yüksek hareket açıklıkları yok. If you look at this skeletal figure here, you can see an alternating pattern of stable segments connected by mobile segments. Burada gördüğünüz şey mobil ve stabil eklemlerin birbirine alternate bir şey, yani birbirinin yerine hareket etme, yani birbirlerini destekleyerek hareket edebilmeleri. Starting at the foot, it should be stable. It's the only contact with the ground. Bu da nereden başlıyor? Ayaktan başlıyor. Neden? Yerle temas halinde olan eklem ayak bileği eklemi. Moving to Ayak the ayak ankle, bileği eklemi. moving to the ankle being mobile, the knee stable, the hip mobile, the lumbar spine stable. Gördüğünüz gibi bir mobil, bir stabil gidiyor. Ayak stabil, bilek mobil, diz stabil, kalça mobil. An alternating pattern of mobile and stable segments. Buradaki bütün segmentlerde de değişen hareket, eklemlerdeki hareket yeteneği var. This is one of the very first things I look at once I have my SFMA findings. Bu benim baktığım ilk SFMA sonuçları, bulguları. Are the proper regions doing the job that they're meant to do? Buradaki eklemlerin kendi çalışma düzenlerine göre çalışıp çalışmadıklarına bakıyor. The second aspect I consider is the right side doing the same thing as the left side? Sorry, again, please. Sorry, can you say it again? Absolutely. The second thing I consider is the right side moving the same as the left side? İkinci değerlendirdiğim şey de sağdaki eklem hareket açıklığı solla bir mi? Buna bakıyorum. Dengeli mi? I look for asymmetries. Simetrilere bakıyorum. And the reason I look at these two concepts of are the mobile segments mobile and asymmetries is because of this carrying the ice analogy. Stabil eklemlerle mobil eklemlerin birbiriyle olan dengesine bakıyorum ve bununla birlikte iki tarafta simetrik olarak yapması gereken görevi yapıyor mu sağ ve sol? Buna bakıyorum. Burada da gördüğünüz buz taşıyan adamlar. So let's talk about what this means for a moment. Biraz bununla ilgili konuşalım. Ne görüyorsunuz? Let's pretend you walk into your facility and there's 100 kettlebells in your space. In our what? Sorry. In your facility. In my facility. Burada yapabildikleri şey 100 kilogramlık bir kettlebell taşıyabiliyor olmak. You have clients coming in, and so therefore you need to move these kettlebells out of the way.
Müşteriniz yani hastanız içeri giriyor ve 100 kiloluk bir kettlebell taşımasını istiyorsunuz. You and two friends start carrying the kettlebells out of the facility. Siz ve arkadaşlarınız 100 kilogramlık kettlebell'i taşıyor. Bunu istiyorsunuz yardımcı olmasını. Shortly into this, your first friend stops helping you. Sonra sizi evet 100 kilogram değil 100 adet. Sonrasında bir tanesi bunu taşımayı bırakacağını söylüyor. So now there's only two of you carrying the kettlebells out of your facility. Sonrasında da kalan ikisi bunu tamamını taşıması gerekiyor. Soon, your second friend also stops helping you. Sonra diğer arkadaşınız da size yardım etmeyi bırakıyor. Now you're the only one carrying the kettlebells out of the facility. Sonra siz tek başınıza taşıyan olarak kalıyorsunuz. After you've carried 80 kettlebells out of your facility, who's going to hurt? O zaman yaklaşık 80 tane şey taşırken kim acı çekecek, kim yaralanacak? You are going to, because you did all the work. Your two friends didn't help you. Ve siz bu durumda zararlı olacaksınız, zarar gören taraf olacaksınız. Çünkü diğer iki arkadaşınız da yardımcı olmadı. You are the source of pain, but your friends are the cause of your pain. Siz ağrının kaynağısınız fakat ağrının asıl sebebi arkadaşlarınız. The human body works very much like this. We call it regional interdependence. Genel olarak insan vücudu böyle. Yani ağrının sebebiyle ağrının merkezi değişebiliyor. When an area is not doing the proper job, something around it is going to do the job, and even if it's not meant to. Eğer bir bölgede bir problem varsa orası görevini yapamıyor ve çevresindeki dokular da bu yüzden hasar görüyor. So based on the information we just talked about, mobile joints, asymmetries, what do you think that I should treat on Eric? O zaman benim mobil kısımlardaki yaptığım değerlendirmelerde, hareket değerlendirmelerinde hangisini tedavi etmem gerekiyor? I highlighted what I felt was the most important findings in that first visit. Benim ilk ziyaret etmem gereken, ilk bakmam gereken yer kalça oldu. Two of his mobile joints, his hip and his ankle, are not mobile. They're not working correctly. Gördüğüm şey kalça mobilitesinin ya da ayak bileği mobilitesinin tam ve doğru olmayışı. They're restricted from a mobility standpoint. Bu eklemlerin mobilite hareketlilik yeteneği kısıtlanmış. It's also asymmetrical. It's a left hip and left ankle. The right side was working fine, the left side is not. Burada gördüğüm şey hem buradaki eklemlerin mobilitesine kısıtlık hem de asimetrik oluşu. Çünkü soldaki sol kalçada kısıtlık varken sağdaki gayet normal. This is not a guess. This is an educated decision based on taking him through a standardized movement assessment. Bu da bir tahminle koyduğumuz bir sonuç değil ortaya. Bu kanıtlanmış bir değerlendirme yönteminin bize söylediği şey. I shifted into a local exam, which identifies if it's more a joint restriction or maybe it's the tissue that's restricting it. Burada da bölgesel bir değerlendirme yapıyoruz ve bunun sonucunda bulduğumuz şey acaba orada yumuşak doku mu hareketi kısıtlıyor yoksa başka şeyler mi? I found significant joint restrictions in the foot and ankle on the left-hand side. Sol tarafta önemli seviyede eklem hareket kısıtlılığı var. Whereas in the hip, I only found a very small restriction of the joint. Kalçada ufak bir eklem hareket kısıtlılığı görüyorum. This led me to believe that the ankle mobility restriction on his left was causing problems up into his hip.
Ve kalçadan sonra ayak bileğine baktığım zaman da fazlasıyla kalçayı etkileyen hareket kısıtlıkları, mobilite kısıtlıklarını görüyorum. So the ankle became my priority. O zaman benim önceliğim ayak bileği oluyor. Now, I do want to emphasize I'm not ignoring the other mobility dysfunctions I found. I'm just trying to help him the most I can on this first visit. O zaman benim bulgularıma göre bakmam gereken ilk e, eklem bölgesi, ilk bölgeye karar vermiş oluyorum. So, my treatment was focused on the foot and ankle, and I started with mobilizations of the restrictions that I found. İlk baktığım bölge önceliğim ayak bileği. Buranın mobilizasyonlarını ve kısıtlanmalarını düzenlemek. I provided mobilizations and then I rechecked his range of motion to make sure I affected a positive change. Önce buranın mobilizasyonuna bakıyorum, ekleme müdahale edip sonrasında kontrol ediyorum pozitif yönde bir değişim var mı diye. Once I accomplished an increased range of motion of the ankle, I retested the hip. Ve ayak bileğindeki mobilizasyonu artırdığım zaman tekrar kalçanın hareketliliğini artıp artmadığına bakıyorum. And I found that the hip range of motion positively changed. Eğer burada da kalça hareketliliğinin pozitif yönde arttığını görürsem doğru bir hamle yapmışımdır. The joint restrictions of the ankle were creating fascial and tissue restrictions up to the hip. Burada da yine eklem ya da doku kısıtlılığı ayak bileğindeki kalçadaki mobilizasyon yeteneğini de etkiliyor demektir. I taped his foot to provide a reinforcement when he left the session. I'm sorry again. I used tape on his foot to reinforce the motion I gave him to keep him using it when he left the session. Hı hı. Burada da kişinin seansın sonunda bunu koruyabilmesi için taping kullanıyor, bantlama kullanıyor. Ve bunu da devam ettirip tutabilmesi için. I retested the top tier in the SFMA and it was having an impact on his global movement, positive impact. Sonrasında da bütün genel hareketlerinde pozitif bir etki yaratıp yaratmadığını anlamak için SFMA'nin diğer değerlendirme yöntemlerine bakıyor. Overall, I was very happy with the changes that we were able to make to his movement. Burada da hastanın hareket açıklığı artıp mobilitesi yükseldiği için, genişlediği için kendisini mutlu hissettiğini söylüyor. I asked him if anybody had ever looked at his hip and ankle, and he responded with no. Yani kimse tahmin edebilir miydi ayak bileğiyle ve mobilitesinin alakası olacağını? Text message from Eric the next day was very positive, that he was feeling much better and is excited to continue forward. Hı hı. Ertesi gün Erik'ten aldığı mesajda Erik çok heyecanlı bir şekilde pozitif bir geri dönüş aldığını söylüyor ve devam etmek istiyor. We're reteaching him how to use his left ankle in his gait, in his activities, allowing for better movement through his entire system. Yine sol ayak bileğinden başlayarak bütün aslında sistem üzerinde çalışmak istediklerini söylüyor. So what's my plan with Eric? Benim Erik için planım nedir bir bakalım. Next time I see him, I have not seen him again yet. The next time I see him, I'll make sure that he's maintaining the ankle motion. Daha görmedim bu tedavimden sonra Erik'i ama bir daha gördüğümde ayak bileği hareket açıklığına, range of motion'a bakacağım. I'm going to expand my look and start to look at the spine because we had the thorax findings. Hı hı. Ve bundan başka da bakmam gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Bakış açımı genişleteceğim ve omurgaya bakacağım. Çünkü torakal omurgada da sıkıntı vardı. Hareket açıklığında problem vardı. I'm going to progress his home exercise program from stretching into some additional exercises, and I want to migrate away from using tape on his foot. Omurgasındaki hareket açıklığını arttırmak için tekrar başka yöntemler uygularken yine ayak bileğinde bantlama kullanacağım. Probably the most important thing on this list is the communication with his trainer, who he's working out with 2 to 3 times a week.
Burada en önemli yaklaşımlardan bir tanesi de iletişim. Kişinin Eric'in trainerıyla da antrenörüyle de konuşup onunla da iletişimde olmak zorundayım. Çünkü haftanın 3 günü kendisiyle birlikte çalışıyor. That communication is going to provide information to the trainer to maintain safe exercises and help Eric maintain the new motion we just gained. Burada önemli olan trainerle konuşup, antrenörle konuşup Eric'in sağlıklı ve güvenli bir şekilde antrenmanlarına devam edip kendini daha o konuda da geliştirebilmesini sağlayabilmek. Eric's main issue for his low back pain, in my opinion, was his inability to use his left ankle. Eric'in bana gelme sebebi, asıl sebebi bel ağrısı ve bel mobilitesindeki azlık. Ama benim burada onda asıl gördüğüm şey ayak bileğindeki mobilite eksikliği. But now let's talk about Allison, who's a 52-year-old female. Hadi Alison hakkında konuşalım. O da 52 yaşında bir kadın. I initially saw her on January 28th. İlk değerlendirmem Ocak 28'de oldu. She also, her main complaint was low back pain and frequent tension headaches. Daha ön planda olan problemleri bel ağrısı ve gerilim baş ağrısı sıklıkla olan. Her low back pain tended to be more right-sided, but it felt it on both, and she has not had current imaging. Yine daha çok sağ tarafında bel ağrısı hissediyor ama bazen iki tarafta da hissedebiliyor. Again, a very active individual, walking, hiking 3 times a week and doing a strength workout 3 times a week. Yine aktif bir kişi yürüyüş yapıyor, hiking tırmanış yapıyor ve haftada 3 kez yaklaşık ve 3-7 mile'lık bir yol kat ediyor. Aynı zamanda haftada 3 kere kuvvet antrenmanı da yapıyor. So I used my standard operating procedure on Allison. Benim prosedürüm Alison için bu şekilde. She has a little bit more concerning information in her medical history, her medication history, that drew my attention to it. Birazcık onun medikal hikayeleri benim buna daha çok dikkat etmemi sağladı. The most significant Yoğunlaştırılan hikayeleri. The most significant medical history was 2 C-sections, a bilateral breast augmentation, and TMJ dental implant surgery. En önemlileri burada C2'de problemleri, göğüste bilateral göğüs problemleri ve dental implant ameliyatı. I'm also concerned about the medications that she's taking and the quantity of the medication she's taking. Beni aynı zamanda endişelendiren ve dikkat etmem gerektiren durum ilaç alma durumu. Birçok ilacı var. In general, I did not find anything concerning in her sleep patterns, her nutrition patterns, and no neurological positives. Yine baktığım diğer değerlendirmeler Alison'ın uyku durumu, beslenmesi ve nörolojik durumları. Oh, sorry. Her previous interventions was also chiropractic care, as well as physical therapy. Daha önce başvurduğu yöntemler yine chiropractic ve fizik tedavi. The chiropractor focuses on her cervical and TMJ problems. Chiropractor kişinin daha çok servikal ve temporomandibular eklemlerine odaklanmış. Both the chiropractic and physical therapy care did focus on low back stretching. Fizik tedaviye gittiğinde de daha çok belde germeye odaklanmışlar. She said no change of symptoms based on these interventions. Bu girişimler sonucunda da bir değişim hissetmediğini söylemiş. So I did my SFMA on Allison. Yine Alison için SFMA değerlendirmesini yapmış. Her movement assessment highlighted to me a lot of spine restriction and extension and rotation. Yine bulguları SFMA'ya göre omurgada çok belirgin hareket açıklığı, mobilite eksiklikleri varmış.
It was bilateral spine restriction, bilateral hip restriction, and bilateral ankle restrictions. Hem bilateral omurga, hem bilateral kalça, hem de bilateral ayak bileği hareketlerinde eksiklik varmış. So O on zaman Allison, what do you think I should treat first? Alison için ilk başta tedavi etmem gereken şey ne? If you think back to her medical history, there's a clue there that really helps me put this piece together for her. Burada bir ipucu var bunların hepsini birleştirebilmemi sağlayacak olan. Allison has been receiving treatment for her spine and even into her hip and saw no change in symptoms. Burada Alison hem belinden hem de kalçasından tedavi gördüğü halde semptomlarında bir değişiklik olmadığını söylemiş. But the one thing I think they were overlooking was her scar. Ama bence scar dokusunu görmeyi atladılar. There was a large amount of tension in her anterior lower abdominal region. Abdominal bölgesinin alt kısmında ziyadesiyle büyük bir scar dokusu var. Most females do not consider C-sections surgery. Genelde burada kadınların çoğunda bu ameliyat geçiren kadınların çoğunda bu iz bulunuyor. Most medical providers don't schedule physical therapy after C-sections. Yani C-section ameliyatlarından sonra fizik tedavide bunlara odaklanmak gerekiyor. But the C-section surgery itself is very aggressive to the system. Ee, C-section ameliyatları genel olarak bütün buradaki sistemi, hareket ve mobilite sistemini etkileyen şeyler ama her zaman gözden kaçırılabiliyor. They cut through 6 to 7 layers of tissue, adjust all her internal organs during the surgery, and then literally pull a baby out. Yani biliyorsunuz ki bu sezaryen ameliyatlarında 6-7 kat deri dokusu kesiliyor bebeği çıkartmak için ve burada da bütün organların yer değiştirmesi söz konusu oluyor. It's Etkilenmesi. it's very often not treated after the fact for scar tissue. Yine e, bu ameliyat sonrasında scar dokunun iyileşmesi çok zaman alıyor ve bunu da yine fizik tedaviyle yapıyorlar. So with her mobility restrictions, the bilateral spine restriction, the bilateral hip, and the bilateral ankle, I felt the C-section scar was the largest contributing factor. Baktığınız zaman sezaryandan sonra bilateral toraks yani bilateral omurga, kalça, ayak bileği mobilite sıkıntıları oluyor, eksiklikleri. When I examined the scar, the right third of the scar was very thick and non-mobile. Scar'a baktım, kontrol ettiğimde çok kalın ve hareketsizdi. When I palpated the scar, it reproduced symptoms in Allison's low back. Ve scar'ı palpe ettiğim zaman Alison belinde çok büyük bir gerim hissediyordu. No one had looked at this on her previously. Daha önce onda bu duruma hiç bakılmamıştı. So what did I do with Allison? Şimdi ben The, Alison'la ilgili ne yapmalıyım? the first thing I did with Allison was I taped to unload her scar. I used kinesio tape to unload the C-section scar. Scar dokuyu bantlama yaptığını söylüyor. The reason I did this is I wanted to see if I was correct with my thought process. Burada da bunu yapmasının amacı biraz daha bu scar dokuyu mobil hale getirebilmek ve daha az yüklemek. Once I had taped to unload her scar, I retested her thorax, I retested her hips, and I retested her ankles. Scar dokunun yüklemesi azaldıktan sonra tekrar bir değerlendirme yapıyor. Kalçayı ve omurgayı yani toraks ve servikal bölgeyi. Her mobility in all of those regions improved to almost what we would call functional. Buradaki bölgelerdeki mobilite kısıtlıkları neredeyse
yok denecek kadar azaldı ve pozitife döndü. Therefore, I ruled in the scar tissue was affecting her global movement. Burada da Scar dokuya bir uygulama yaptı ve mobilizasyonu başladı. I did a scar mobilization with different techniques, focused on that, and then retaped it before she left for the day. Yine Alison oradan ayrılmadan Scar dokuyu tekrar bantlayıp gönderiyor. When I checked with Allison after that first visit, she had decreased low back pain and tightness in her low back as well as her shoulders and hips. Tekrar geldiğinde Alison kontrole bel ağrılarında azalma ve gerginliklerinde azalma, omuzlarında ve kalçasında. She also reported having periods of complete relief that lasted a few hours. Son birkaç saat içerisinde de çok rahatlamış hissettiğini söylüyor. This was 2 days after the initial assessment. Bu değerlendirmeden 2 gün sonrası. She was still feeling tension in her TMJ. That was her main complaint. Ama kadının hala temporomandibular ekleminde bir gerilimi var ve asıl problemi bu şu an. My plan with Allison is on her second visit when she came in, I checked to make sure she maintained her motion, and I worked her C-section scar again, as well as started to work on the breast augmentation scarring. Hmm. Tekrar geldiği zaman kontrollerini sağlıyor Alison'ın. Scar dokusuna bakıyor sezaryen için. Oradaki yarasını, mobilliğini kontrol ediyor ve göğüs kısmına bu sefer odaklanıyor. I found that Allison was very scar sensitive, meaning she scarred a little bit heavier than the average person, and it was creating problems with her movement. Normal insanlara göre karın bölgesinin altındaki sezaryen scar dokusu çok hassas ve hareketlerini normal insanlara göre daha fazla etkiliyor. I taught her self scar mobilization. We taught her some breathing exercise, and I beginning to integrate some rolling patterns from supine to prone. Ve burada scar doku mobilizasyonu ile birlikte nefes alma egzersizi, solunum egzersizleri ve supine pozisyondan prone pozisyona doğru rolling öneriyor. She had difficulty with the rolling pattern, so my progression will be ultimately to take away some of the help that I was giving her. Rolling pozisyonlarında kişi zorlanıyor, Alison zorlanıyor ve bu konuda ona yardımcı oluyor. I also communicated with her personal trainer to help maintain the motion and to be aware of some of the movement issues Allison was experiencing due to these scarring issues. Ve yine son olarak da Alison'ın antrenörüyle iletişime geçip hareketlerini sağlıklı ve ağrısız bir şekilde devam ettirebilmesi adına scar dokusunun tedavi sürecinde olduğunu söylüyor. I also began to encourage Allison to speak to her medical provider about the dosage of medication she was taking. Aynı zamanda Alison'a da söylediği doktoruyla iletişime geçip ilaçlarını kullanmaya devam etmesi. There are many known side effects of antidepressants and anti-anxiety medications that may be contributing to some tension that Allison is feeling and even her headaches. Doktorunun da bu ilaç kullanımını kontrol etmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü kullandığı bazı anksiyete ve psikolojik ilaçlar gerginliğindeki ve temporomandibular eklemindeki gerginliğin sebepleri olabilir. Taking a very holistic approach to make sure that we set Allison up for success as she continues forward. Bu süreç boyunca da Alison'ın bütün ağrılarına holistik bir yaklaşım yaparak bütün yönlerden ele alıyoruz. I have not seen her since that second visit, which was 1 week after her first, because she's doing so well. İkinci görüşmemizden beri de Alison'ı görmüyorum. In fact, I actually received a text message from her this morning that said that she's feeling so much better and almost her tension headaches have almost gone away. İkinci gününde ondan aldığı bir mesajdan bahsediyor. Kendisi gitmiş olduğunu söylemiş. My third person I want to talk about from a low back pain perspective is Tom, who's a 68-year-old male.
Şimdi de 68 yaşında bir erkek hastadan bahsediyor Tom. I initially saw Tom in January of 2022. 22'sinde 1. ayın 22'sinde ilk defa değerlendirmeye gelmiş. He had a history of severe low back pain that he'd been experiencing since 2008. Ciddi bir bel ağrısı problemiyle gelmiş ve 2008'den beri yaşadığını söylüyor bu bel ağrısını. His pain was very consistent at the low back and down the left leg and experienced general body aches. Ciddi anlamda bir ağrı yaşıyor ve sürekli bir ağrı var belde ve bu sol bacağı vuruyor. Aynı zamanda bütün vücutta da bir ağrı olduğunu söylüyor. He had difficulty sleeping, walking was uncomfortable, and when he came on the first day, he was visibly in pain. Uykuda zorluk çekiyor, yürüyüşü çok rahatsız ve ilk kliniğe geldiği günde anlaşılıyor ki gerçekten ağrı içinde. As well as experiencing physical pain, he felt very debilitated mentally as he was not able to do any of the activities that he enjoyed. Bütün bu ağrıları yüzünden mental olarak da etkilenim yaşıyor ve yaptığı bütün aktiviteleri artık yapamaz duruma geliyor. I went through my standard operating procedure with Tom. Bu da gördüğünüz Tom için izlediğim prosedür. Most notably, he had a left hip replacement in 2016, fractured his left clavicle 3 times. He's had 5 injections to his spine over the 7 years prior, and he had many falls off of his motorbike. Medikal geçmişine baktığımız zaman sol kalça replasman ameliyatı ve sol klavikülasında çatlak, 5 tane omurgasından enjeksiyon bu son 7 yıl içerisinde ve motordan çok sayıda düşme hikayesi. There was not much concerning about his medication history, but from a nutritional standpoint, there were several red flags. Biraz daha yani ilaçlarla ilgiliden ziyade diğer medikal geçmişine odaklanıyor. İlaçlara çok üstünde durmuyor. He'd been having significant digestive symptoms and had scheduled to see a gastroenterologist. Sindirim sistemiyle ilgili problemler olduğunu söylüyor. And I go through his previous interventions were many. He had seen many people prior to coming to see me. Bir son olarak buraya gelmeden önce gördüğü önceki girişimler çok fazla sayıda. All of these providers treated his spine, and he saw very little to no relief. Buradaki bütün yaklaşımlar omurgayı tedavi etmeye yönelik olmuş ve bir sonuç alamamışlar. The injections to his spine provided very temporary relief, but stopped working about 4 to 5 weeks after the injection. Enjeksiyonlar çok fazla gitmiş ve enjeksiyonlar 4-5 haftadan sonra tekrar rahatlama sağlayıp 4-5 hafta sonrasında tekrar ağrıları baş göstermiş. So I took him through the movement assessment. Tekrar hareket analizini alıyor Tom'u. I had significant findings for Tom of his spine, both for extension, rotation, flexion, as well as both hips. Yine omurgada ekstensiyon ve rotasyon hareket kısıtlılıkları ve iki kalçada da hareket kısıtlılıkları var. I also had some bilateral mobility restrictions in his upper cervical as well as his lower cervical spine. Yine üst servikal ve alt servikal bölgede de hareket kısıtlıkları mevcut. Remember my process that I use of checking to see, are the mobile segments doing the job that they were meant to do? Hatırlarsanız mobil segmentler işlerini yapamıyorsa stabil segmentler etkileniyor. Stabiller yapamıyorsa mobil segmentler etkileniyordu. And then my second thought is the right side functioning the same as the left side? Ve benim baktığım ikinci şey de sağ taraf aynı sol tarafla aynı fonksiyonu görecek şekilde çalışabiliyor mu? Tom has multiple mobility joints that are not mobile. They're not doing their job. Tom'da hareket kısıtlılığı olan mobil olması gereken birçok mobil eklemin mobilitesi yeterli değildi.
the upper cervical, the thoracic, both hips, down into the ankles. Üst servikal bölgesi, alt servikal bölgesi, torakal bölge, iki kalça ve ayak bileğine vuran problemleri vardı. How did I think I could help Tom the most on that first visit? Was by focusing on the asymmetry of his ankle. His left ankle was significantly more limited than his right ankle. Bana geldiğinde müdahale etmek istediğim en önemli durum sol bileğindeki hareket açıklığının sağ bileğine göre çok daha az olması ve burada bir asimetri oluşmasıydı. His right hip was very different than his left hip. Bu durumda da sağ kalçası sol kalçasından çok daha farklıydı. And I did not want to disregard the thorax extension rotation mobility finding I found. Yine burada da bilateral olarak toraksta When I did a local exam to identify if there were joint restrictions that needed immobilization or tissue restrictions, this is what I found. yine bölgesel olarak değerlendirme yaptığında ki yumuşak dokuda da kısıtlılıkların sebebi olabileceğine baktığı zaman değerlendirmeye katmış bulunmuş. Significant restrictions in joint mechanics in his left foot and ankle. Sol ayak bileğinde ve sol ayağındaki mobil eklemlerin çok önemli bir şekilde harekete katılamadığını görmüş. It actually felt like arthritic and structural changes were there in the foot and the ankle. Eklemlerinde de yapısal değişiklikler olmuş hareket kısıtlılığı sebebiyle. The right hip was also quite limited in multiple planes of motion and also in the anterior joint capsule. Sol ayak bileğinde anterior eklem kapsüllerinde ki değişikliklerden daha fazla değişiklikler dolayısıyla fazlaca sağa göre mobilite eksikliği kısıtlılığı var. So his right hip and his left ankle were severely limited, and all I could think is it was creating a rotation in his system. Sağ kalçası ve sol ayak bileğindeki mobilite eksiklikleri yüzünden genel olarak büyük bir sistemde bir eksiklik, bir sıkıntı olduğunu düşünmüş. I also did an anterior thorax screen on the rib cage breathing as well as a visceral screen. Aynı zamanda toraks bölgesinde de değerlendirme yapıp orada da problemler olabileceğini fark I etmiş. found I found a lot of anterior tension, but I do believe that it was from the rotation of the hip and the ankle restrictions. Ayak bileği ve kalçada da rotasyon problemleri olduğunu fark etmiş. So I provided treatment to the ankle. I did mobilizations and I used tape to maintain that mobilization. Ayak bileğine uyguladığı tedavi yöntemleri, yaklaşımları mobilizasyon ve bantlama olmuş. I also mobilized in the hip as well as giving him some stretches for a home exercise program. Kalçası için mobilizasyon uygulayıp ev içi egzersizleri olarak da bazı germe hareketleri vermiş. And I did a visceral manipulation treatment to his liver and ileocecal valve. Yine visceral olarak da mobilizasyon hareketleri yapmış. Burada da karaciğerle ileolekal kapakçıklara mobilizasyon yapmış. Overall, very positive improvement of range of motion of his hip and thorax. The ankle was still moderately limited. Ve bu toraksa yapılan müdahaleler sonucunda da ayak bileğindeki limitasyonların değiştiğini söylüyor. His initial response to the treatment was apprehension to the new range of motion, but once he stood up and oriented himself, he did feel better. Yaptığımız yaklaşımlardan sonra da kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor. Walking at that moment was no longer painful. Yürüyüş artık ağrılı değil. His hip range of motion normalized, his ankle improved, but was nowhere near normal, and his rib springing also normalized. Kalça hareket açıklığı normalleşiyor. Ayak bileği gelişiyor fakat normale hala çok uzak. Ve göğüs kafesi normale yaklaşıyor. I gave him a leg lowering stretch for his home exercise program from a static and a dynamic standpoint. Yine
bacağının alt kısımlarına göre doğru germe veriyor ve statik ve dinamik germeler yaptırıyor ve uyku pozisyonunu modifiye etmesini söylüyor. I was trying to encourage reciprocal patterning of the lower body in a very safe way for him. I'm sorry. I was trying to incorporate lower body reciprocal patterning, one hip flex, one extended, for him in a very safe way. Hı hı. Yine alt tarafın hareketini modifiye ediyor. Yani bir kalçayla bir adım kombine ediyor. Diğer kalçayla diğer adımını kombine etmesini söylüyor. So his second visit, my plan was to check to make sure he maintained the new motion in the foot, the ankle, and the thorax. Geldiğinde tekrar kontrol ederken ilk kontrol ettiği şey toraksı ve yeni hareket yani ön toraksında yeni hareket açıklıklarını kazanabildiği ya da ayak bileği, ayak ve kalçada mobilizasyonların yeni hareket açıklıklarının oluşabildiği. I wanted to expand on the visceral assessment as well as progress him into more weight-bearing activities to maintain good gait mechanics. Yine daha iyi bir yürüme mekaniğini sağlayabilmek adına değerlendirmesini visceral değerlendirme yaparak genişletmek istiyor. I also wanted to start to communicate about dietary suggestions. Yine beslenmesini düzenlemek ve bunları da ek olarak bilgilendirmek istiyor hastayı. When Tom came in the next visit, he did not maintain the mobility that we gained at the first session, and his pain started to come back. İkinci gelişinde tekrar mobilitesinin azaldığını ve kazandıkları kazanımlarında artık tekrardan geri gittiğini söylüyor. So I had to go back to the drawing board. What was he doing during the day? Was there something inflaming his system? Did I miss something? Bu sefer de düşündüğümüz şey ne ilk gözden kaçırdığımız, acaba günlük yaşantısında neler yapıyor? I didn't immediately just retreat the areas that I had treated before. Acaba daha önceden tedavi edilmemiş bir noktayı tedavi etmeyi unuttum mu? Tedavi etmem gereken bir noktayı. I wanted to make sure I looked at all the pieces of the puzzle to figure out what maybe was missed. Acaba biz neyi kaçırmış olabiliriz? Bunu düşünüyoruz. He should have maintained some of the changes and he didn't maintain any of them. Devam ettirmesi gereken bazı alışkanlıklarını devam ettiriyor mu acaba? In conversation with Tom that day, I asked him about his daily routine. O yüzden iletişim sırasında Tom'a günlük rutinleri hakkında sorular sordum. And he disclosed to me that he drank 2 energy drinks every single day, one at lunch and one in the afternoon. Her gün bir öğlen yemeğinde bir de akşam yemeğinde olmak üzere 2 tane enerji içeceği içtiğini söyledi. I immediately told him no more. Acilen ona bunları artık yapmamasını, bırakmaması gerektiğini söyledim. Several of these drinks have chemicals that interact with certain individuals, not all, negatively. Bu vücuttaki bazı durumlara negatif olarak etkileyebileceğini ve bunların da kendi ağrılarını provoke edebileceğini söyledim. All of a sudden, the digestive issues he disclosed to me became more prominent in my mind of what might be contributing to his overall movement problems. Tom'un beslenme sisteminin zaten sinir sisteminin problemli olduğunu hatırladım ve beslenmesinin daha çok daha fazla tahmin ettiğinden daha fazla şey etkilediğini ve bütün sisteminde bozukluklara sebep olabileceğini ona söyledim. Where we are today, 2 years later, Şu an neredeyiz 2 sene sonra? he's never drank an energy drink again. Artık enerji içeceği içmiyor. I see him every 6 to 8 weeks for a check-in, but he's not had back pain since March of 2022. Her 6-8 haftada bir kontrole geliyor fakat 2022 Mart'tan beri hiç bel ağrısı yok. The check-in is primarily because of his left ankle, again, structural changes, but also primarily because he's so afraid to not check in because he doesn't want to have pain again. Ayak bileğinin kontrollerini genel olarak sağlayamıyorduk mobilitesinde ben artış gözlemlesem bile. Çünkü kişi kendisinin tekrar ayak bileği ağrısı olacağından korkuyor.
He's back to golfing 3 times a week. He's motorbiking, and he's even fallen off of his bike without bringing on pain. Yine golf ve motor kullanmaya geri dönüyor. Düşüyor yine fakat ağrıyla gelmiyor tekrardan. He's not compliant with a home exercise program, so I try and minimize it to 2 to 3 exercises for him to focus on. Egzersiz yapmaktan egzersiz yapmak konusunda söylenmesini istemediği için 2-3 egzersize odaklanmasını söylüyor. But the biggest change to him and the biggest change to his pain symptoms was removing the energy drink from his diet. Gördüğünüz gibi bu ağrı skalasındaki en büyük değişikliğin en büyük sebebi enerji içeceklerini artık içmiyor olması. Within 3 days of doing that, he felt a considerable decrease in digestive discomfort and stress across his abdomen. Yine karnın midesinin etrafında yüksek derecede hem stres hem de enerji içecekleri yüzünden sindirim sistemi problemleri ve beslenme problemleri yaşıyordu. That directly correlated with a decrease in his low back pain symptoms. Ve bu da artık bel ağrısı problemleriyle direkt olarak ilişkili bir durumda. To this day, he will tell you that he still can't believe I never actually treated his low back. Geldiğinde söylediği şey de şu oluyor: asla benim bel ağrımı düzeltebileceğine inanmıyordum. So we had 3 low back pain cases, similar symptoms. One was a mobility restriction in the foot and the hip. 3 tane bel ağrısı vakasına baktığımızda değerlendirdiğimiz her şey aynıydı. Mobilite kısıtlılıklarında ayak bileği ve kalçada mobilite kısıtlılığı olduğunu gördük. One was a surgical scar that was creating low back pain. Bir tanesinde bir ameliyat kar dokusu bel ağrısına sebep oluyordu. And one was an inflammatory diet. Diğeri de inflamasyon yüzünden, diyetindeki inflamasyon yüzündendi. The reason why I bring these 3 cases to you, because as fitness and healthcare professionals, I think it's very important that we consider the human being in front of us, not just the diagnosis they come in with. Aslında burada anlamamız gereken kişilerin bize kendilerine koydukları diyagnozla gelmeleri değil, bizim onları tamamıyla bakmamız, yani karşımızdaki insanı tamamıyla bir ele almamız gerekiyor. I personally think this is the most fun part of our job. Bu da aslında bizim mesleğimizin en eğlenceli kısmı olduğunu düşünüyorum. Considering them as an entirety, what they put in their mouth, medications they take, their medical history, how they move. Değerlendirmemiz gerekenler ağızlarına ne koydukları, hangi ilaçları aldıkları, nasıl hareket ettikleri, ne alışkanlıkları oldukları. And looking at all that to find the best way that you can help that individual. Bütün bunlara bakarak bu kişiye yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum. Underlying all of it, I'm using movement as my metric or my barometer of how they're moving, or are they moving better based on our interventions. Burada da kullandığım şey aslında hareket yöntemleri. Öncesindeki hareketleriyle sonrasındaki hareketleri ve tedavi olarak bunun kullanılışı. None of my interventions were guesses. They were educated decision based on how the person moved and based on the questionnaire, medical history, nutritional history. Benim burada değerlendirmelerimde de kendi uyguladığım prosedürde hiçbir tahmin ve fikir yürütme üzerine değil, hepsi yapılan araştırmalarda bilimsel olarak kanıtlanmış verilere dayalı olarak doktorlar tarafından belirlenmiş değerlendirme yöntemleri. Adopting the standard operating procedure into my practice has made me more effective and faster in helping people. Buradaki prosedürü kendi klinik uygulamalarıma adapte ettiğim zaman kendi hastalarımın çok daha çabuk bir şekilde iyileştiğini ve onlara daha çabuk yardım edebildiğimi gördüm. And yes, I do have an advantage. All of these individuals saw people previous to me. Buradaki bütün hastaların gelmiş geçmiş bana gelen hepsinin geliştiğini de şahit oldum. And I knew what they had worked on and that it didn't provide any positive outcomes. Aldığım pozitif sonuçlara göre de
So I had the opportunity to think outside the box Bütün aslında görünenin dışında, kutunun dışına bakmayı da öğrendim. or to consider the other factors that might be influencing this individual system. Bütün bu kişilerin farklı sistemlerinden de kaynaklanabilecek problemler olduğunu biliyorum. It all comes back to a standard operating procedure. Bunların hepsi aslında bizim bakmamız gereken ötesinde bir prosedür izlememizin sonucu. I'd like to thank you all for being here with me today and listening to these 3 cases of individuals that are in my care, 2 of them within the last 2 weeks. Thank you to you so much. Yeah, and I'm happy to answer any questions on any of this and or I encourage you to follow functional movement systems as we're always sharing information. Takip ederseniz de buradan paylaştığı bilgileri sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Thank you so much. Thank you. Thanks, Michelle, for the short and brief and effective presentation about the system. Okay, good. I hope it's always fun to share some case examples that I have from clinic. Yeah, because the people are, hearing about the FMS and SFMA, but they don't know the differences between what's the FMS, what's the SFMA, what's the FCS. And sometimes it's really important to do that kind of presentation to make them learn more about it. Absolutely. Yeah, I attended the seminars, right? So at one point I was in the seats that they were in. Yes, that was true. That was a long time ago. We won't say how long Yes. ago. So, but yeah, I'm always happy. It's always such a pleasure to be here Yeah, with you and to share information. yeah, we want you to stop by Istanbul when you're traveling to South Africa. I will. I would love to. I would love to. Excellent. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Aslında SFMA direktörü bu arada. Eğitim direktörü Michel. Ses de biraz kötüydü ama de yapmak istedi. FMS, SFMA ve FCS arasındaki sistemsel arasındaki farkları anlattı. Tabii SFMA 1 ve 2'de 2 eğitim var. İkisi de 2 gün. Birincisi tanı amaçlı, ikincisi bu tanıya uygun daha çok bu ağrının kökenine yönelik egzersizlerle alakalı SFMA 2 diye geçiyor. Biz de Mayıs'ta SFMA 1 yapacağız Erik'le birlikte. Kendisi de bir gün belki İstanbul'da olur. Onlar çünkü geliş gidişi uzak olduğu için daha Avrupa'dan eğitmenlerle yapıyoruz. Umarım hepiniz için faydalı bir eğitim olmuştur. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz Ayşe Çağıl. Rica Sana da. ederim. Thank you so much for your Thanks, translation. Michelle. Yeah, there is Thank no you. question, I think. Okay, great. Thank you so much. Yeah, if you have, they can ask you. Just so thank you. We don't want to keep you too much. And have a Thank good you. rest. And bye bye. Thank you. Same to you. Bye-bye. Bye bye. Herkese iyi